Her gün aynı rutin mi? Yani. Neredeyse. Aynen. Karakol nerede? İlçe merkezi. Geçmişsiniz abi. Işıklardan geçtiniz sanki. Orada. Geçtik. Uygulama Yaşam, noktasının gerisinde. yaşam koridoru mu ne bir şey var. Böyle bir Polis noktası Polis diyor. şey- polis Aa. noktasında böyle betonarme bir yer var böyle. Ha. Oraya o bomba patlar da orada patlasın diye mi öyle yapıyorlar? İçeriye sıçratmasın. Yavaşlasınlar diye. Gelen araçlar yavaşlasın diye biraz yani. Kontrol noktası ya. Ha yok. Bir de araç direkt giremesin hani hızlı bir şekilde. Ha. Onu kesmek amaçlı. Abi işte biz İstanbul'da bu şeylerin hiçbirisinin haberimiz yok. Biz orada kafeste gibi yaşıyoruz yani. Tatvan'a varmak üzereyken Hakkari'deki mecburi hizmetine gitmekte olan takipçim aynı zamanda sıkı bir motorcu ve genel cerrah Doktor Ertuğrul Şahin'le rastlaştık. Vakit de öğlen olunca o önde ben arkada tuttuk Tatvan'da bir esnaf kebapçısının yolunu. Bu bölgelerde porsiyonlar hep duble. Vallahi aynen benim. Sen de Adanalarını tokuşturalım. Tatvan, Bitlis'in 90 bin nüfusa sahip Van Gölü kıyısında Nemrut'un gölgesinde büyük bir ilçesi. Rakımı 1700 metre. Tarihi M.Ö. 3000'li yıllara kadar dayanıyor. Sahili, insanı ve de tabii ki meşhur büryanıyla güzel bir yer. Tatvan'dan Nemrut Krater Gölü'ne ulaşım oldukça kolay. Kısa sürede ulaşabiliyorsunuz. Nemrut Gölü, Türkiye'nin en büyük krater gölüymüş. 2200 metre yüksekteki krater alanında 5 tane göl olduğu söyleniyor. Tabii geldiğim mevsim itibariyle küçük göller kurumuş. Gölün sularının içme suyu kalitesinde olduğu söyleniyor. Gölde aynalı sazan balıkları bile bulmak mümkünmüş. Nemrut Krater Gölü'ndeyim. Burası devasa bir yer. Krater 10 kilometre çapında. Buraya çıkarken her türlü mevsimi yaşıyorsunuz. Bir ara böyle soğuk oldu, böyle hafif bir soğuk. Yukarı çıktık, yaz geldi, çiçekler açtı. Sonra aşağı inerken böyle bir bozkır oluştu. Bu 10 kilometrelik ulaşım yolunda her türlü mevsim Ekim ayında mümkünmüş. Burası bir yanardağmış, sonra sönmüş, sonra da içine sular dolmuş. Ayılar varmış burada. Biraz da saat geç oldu. O yüzden biz yavaş yavaş topuk. Sabah Tatvan'dan yolumu Bitlis'in bir diğer ilçesi Ahlat'a çevirdim. Hedefim Ahlat Selçuklu Mezarlığı.
İşte atalarımız buralarda yatıyor. Burası devasa bir alan. 21 bin metrekarelik bir alan içerisinde yaklaşık 9 bin mezar taşı varmış. Burada çok önemli insanların olduğu söyleniyor. En önemlileri de kadılarmış. Onun dışında iş adamları, sanatçılar, zanaatkarlar. Herkes burada yatıyor. Allah rahmet eylesin diyoruz. Yaklaşık 1000 seneden beri burada böyle bir mezarlık varmış. Bu tabii şu an korunabildiği şekilde. 2000 senesinde UNESCO'nun yine koruma listesine alınmış. Eminim daha çok vardı, daha fazla vardı ama tabii biliyorsunuz böyle tarihi, özellikle böyle muhteşem yapılar zarara uğruyor. İnsanlar geliyorlar, çalıyorlar, götürüyorlar. Eminim burada 9000 mezar taşı var ama herhalde binlercesi daha vardı. Çok enteresan mezar taşları, gerçekten çok uzun. Bazıları daha da uzun. Yani böyle 2 metreye kadar mezar taşları var burada. Şansımıza hava da çok güzel. Harika. Yine gerilip görünmesi gereken güzel yerlerden bir tanesi. Genelde gittiğimiz tarihi yerler biraz böyle bakımsız ve başıboş. Burayı çok güzel yapmışlar. Yürüme yolları yapmışlar. Başına kafeterya falan koymuşlar. Güzel, çok medeni, hoş bir yer burası. İşte demin bahsettiğim gibi 2 metrenin üzerinde mezar taşları. Bakalım kiminmiş bu ya? Bu kadar bayağı önemli herhalde. Şerafettin. Şerafettin dedenin diyelim artık mezarıymış. Atalarımızın mezar taşlarını okuyamıyoruz. Maalesef okuyamıyoruz. Anlıyoruz ki o senelerde taş oymacılığı oldukça gelişmiş. Çok güzel şeyler yapmışlar. Zaten Divriği'de görmüştük muhteşem kapılar, taş oymacılığı. O zamanlar Selçuklular bu işi yemiş bitirmiş. Taş oymacılığında başka bir mertebeye ulaşmışlar. Şimdi benim diyen adam şöyle bir iş çıkartamaz. Şimdi alıyorlar CNC ile cırt cırt cırt. Al sana. Olur mu? Bu el sanatları çok mühim. Şimdi bazılarının önünde plakalar var ve kim olduğu ve orada kimin yattığı ile ilgili bilgiler var ama bazılarında hiçbir bilgi yok. Evet, burada da motiflerin özelliklerini anlatmışlar. Palmet motifiymiş bu. Hani her şeyin bir anlamı var. Buradaki bütün oymaların da, bütün bu figürlerin de hepsinin birer anlamı var. Böyle kafaya göre yani öyle gelip de çizmemiş adam. Burada ne vardı acaba? Yani böyle uçsuz bucaksız bir alandayız şu an. Buralara bu cenazeleri nasıl getiriyorlardı? O törenler nasıl yapılıyordu? Bu taşlar buraya nasıl dikiliyordu? İnsan çok merak ediyor gerçekten. Yani bastığımız toprağı iyi tanımamız lazım gerçekten. Buradan acayip medeniyetler geçmiş. Kendini çok da ciddiye almaman lazım aslında. Yani kimler gelmiş, kimler geçmiş. Sonunda herkesin sonu aynı olmuş. Yani o yüzden dünya kimseye kalmıyor. Bak böyle insanlar vefat etmiş. Onun üstüne daha 100 yıllar, 1000 yıllar geçmiş. Biz şimdi dünyadayız. Sonra bizden sonrakiler belki bizim mezarlarımıza böyle bakacaklar. O yüzden düşün, yollara çıkın. Hiçbir şey ertelemeyin. Buralara gelince insan ne kadar küçük olduğunu bir kere daha anlıyor. Van Gölü mü desek, yoksa Vanlıların dediği gibi Van Denizi mi? 3713 kilometre karelik kocaman bir göl. Dünyanın en büyük sodalı ve Türkiye'nin en büyük gölü. Turkuaz rengiyle, tuzlu sodalı suyuyla yazın buralar göle girenlerle doluyormuş. Van Gölü canavarına baktım bulamadım. Hüsrana uğradım. Ama önümde uçsuz bucaksız göl ve arkamda 4000 metrelik Süphan Dağı manzarası insanı büyülüyor. Erciş yolu üzerinde, yol kenarında yavru köpekleri görünce hemen durdum. Yanımda yiyecek olarak ne varsa hallerinden çok aç oldukları belli olan yavrularla paylaştım. Maalesef aklım onlarda kalarak yola devam etmek zorundayım.
Bugün Kırgız Türklerinin köyü Ulupamir'e gidiyorum. Kemal beni orada karşılayacak. Erciş'e 32 kilometre uzaklıkta sadece Kırgız Türklerinin yaşadığı özel bir köy. Selam. Nasılsın? Sen süslendin mi biz için geliyorum? süslendiler, evet. Ha, tamam bir şey. Vallahi Kemal çok teşekkür ederiz ya. Estağfurullah. Allah, demek. Allah Biz razı teşekkür olsun. ederiz. Nasıl Yol oturalım? geldiniz. İstediğiniz gibi şöyle buyurun köşeye. Şöyle oturalım. Aynen. Bu köyün hikayesi Şimdi ne? biz 1982'de geldik. Hı hı. Şeyden. Pamir Dağları var. Afganistan, Kırgızistan, Tacikistan onun ortalarında. Yani namı diğer Tanrı Dağları diyebiliriz. Evet. Aha. Oradan işte göç ettiler 1982'de. Oradan Pakistan'a. Pakistan'dan gelince de işte Pakistan'a gelince de bizim o zamanlar bir hanımız vardı. Han. Hı hı. Hacı Rahman Kul Han işte Türkiye'ye birkaç ülkeye Hı hı. elçi gönderiyor. Bakalım hangisi yani dini bakımından hangisi hayvancılık iş bakımından hangisi daha iyi. Evet. En sonunda Türkiye Kenan Evren zamanında Ha. oraya getirdiler. İlk başta Adana'ya yerleştirdiler. Orası çok sıcak, biz sıcağa gelemeyiz. Evet. Ondan sonra Van Karagündüz beldesi vardı. Evet. Oraya yerleştirdiler. Orada işte bu köyümüzü kurdular. Çok güzel. Kurunca da işte oranın ismini buraya aldık. Ha, çok güzel. Ulupamir olarak geçtik. Çok güzel. Yani buranın mazisi 1982. 1982. Peki oradan buraya gelmenizin nedeni Sovyet. Sovyetler. Aynen. Sovyetler yüzünden. Yani şimdi bizim kaldığımız yer yani belli bir devlete bağlı değiliz. Yani bir silahlı gücümüz yok, bir şeyimiz yok. Yani düşünün ki yani bir çadır hayatı yaşıyoruz. Savunmasızız. En sonunda Sovyetler gelince bizi kovdu. Biz de çıkmak zorunda kaldık artık. Anladım. Aynen. Burada keyfiniz nasıl? Burada çok şükür iyiyiz. İyi, süper. İyiyiz. Maşallah. Burada düzenimizi kurduk. Allah devletimizi zeval vermesin. Amin. Yer verdi bize, yurt verdi, ev verdi. Ondan sonra arazi verdi. Şöyle Bunun yapıyoruz. içinde normal... nasıl yapıyoruz? Yani bu tuzu tadını vermiyoruz, çayın tadını şey yapıyor. Dengeliyor yani. Öyle diyeyim. Hadi bakalım. Bu bildiğimiz normal çay üstü süt mü? Yani bu normal çay demledik ya. Ha. Üstüne süt katıyoruz. Anladım. Aynen. Kaçak çay. Ha, tamam. Ne güzel işte, en güzeli. Çok güzelmiş. Güzel mi? Oh. Vallahi çok güzelmiş. Ya vallahi çok mahcup olurum ya. Elimiz boş geldik bize. Yok estağfurullah. Tamamdır. Böyle giyeceğimiz kalpak. Çok teşekkür ederim ya. Vallahi Rica mahcup ederim. oldum. ne demek. Çok Estağfurullah. teşekkür ederim. Süper abi, harika. Haydi bismillah. Allah! Onur abi bak. Bu debriyaj, He. bu fren, şuradaki de gaz. Dur bakayım. O debriyajdır aynen. Geri vites nerede, geri vites? Böyle mi? Ben gidiyorum. Bizim işimiz ya bu. Atla götüreyim. Wikipedia. Bana size. Nasıl stop ediyorum?
Ulupamir'den sonraki durağım Van Gölü'ndeki 4 adadan biri olan Akdamar Adası ve üzerinde bulunan efsanelere konu olan Akdamar Kilisesi. Yolda olmanın en keyifli taraflarından biri de yeni dostluklar edinmek. Dünyayı bisikletiyle gezen Sloven Andre, kimsenin İngiliz olduğuna inanmadığı Gurdip ve de Türkiye'den Argun. Uzun uzun sohbet ettik. Gezdiğimiz yerleri, rotaları birbirimizle paylaştık. Efsaneleri konu olan Akdamar Adası'ndayız. Burayla ilgili bir sürü efsane var. Türklerin efsaneleri var, yabancıların efsaneleri var. Biz bildiğimiz bir tanesini anlatalım. Şimdi zamanında burada güzel bir prenses yaşarmış. Bu prenses de karşı kıyıda bir oğlana aşıkmış. Geceleri bir fener yakıp oğlana böyle işaret yapıyormuş. Oğlan da o feneri oradan gördü mü yüze yüze gelip Tamara'nın yanına geliyormuş. Bu böyle gitmişler gelmiş gitmiş gelmiş böyle bir sürü zaman geçmiş. Bir gün prensesin babası bu durumu anlamış. Bu durumu anlayınca da Tamara bu fenerini yaktıktan sonra tam çocuk yüzerken feneri söndürüvermiş. Feneri söndürünce de genç delikanlı bulamamış yolunu ve de mefta olmuş suyun içinde. Tam ölürken de ah Tamara demiş. Buradaki ah Tamara günümüze Akdamar olarak gelmiş. Böyle acıklı bir hikayesi var. Yine Van Gölü'nün etrafında dolaşıyoruz. Boğaz'da böyle manzara bulmak zor. Van'da kaldığım otel o kadar sıcakkanlı ve misafirperverdi ki motosikletimi bile lobiye alma nezaketi gösterdiler. Kendilerine çokça selamlar. Beni tanıyan herkes kedileri ne kadar çok sevdiğimi bilir. Bugün de sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada çok sevilen Van kedilerini ziyarete gidiyorum. Van 100. Yıl Üniversitesi'ndeki Safkan Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne. Bu ziyarette Van kedisi hakkında bilmediğim bir sürü şey öğrendim. En önemlisi de çok iyi birer yüzücü oldukları. Yani kedi olduğu halde suya girebiliyor bu afacanlar. Bembeyaz Van kedilerinin gözü mavi veya kehribar rengi ya da biri mavi, biri kehribar rengi olabiliyor. Irkın koruma altında olduğunu hatırlatmadan da geçmeyeyim.
Karabet geçidinden geçeceğim için çok heyecanlıyım. Burası sürmek istediğim özel rotalardandı. Karabet Kar Tüneli, çığ tehlikesi yüzünden 2014 yılında yapılmaya başlanmış. 2016 yılında da hizmete açılmış. Önceleri yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle geçit vermeyen Karabet geçidi artık çığ tehlikesinden kurtulmuş. Daha önce çığ nedeniyle yolların sürekli kapanmasıyla 9. gezegen olarak adlandırılan Bahçesaray ilçesine ulaşım güvenle, kolaylıkla buradan sağlanıyor. Türkiye'nin en yüksek karayolu geçidindeyim. Şu andaki yüksekliğimiz tam tamına 2810 metre. Biraz insanın başı dönüyor, sarhoş gibi oluyor. O yüzden dikkatli geldim. Harika virajlar geçtik. İnanılmaz bir doğa var. Bir tarafta kayalar, öbür taraf yemyeşil. Bir anda renkler değişiyor. Zaten geldiğimiz mevsim itibariyle sonbaharı yaşıyoruz. Şansımıza da Ekim ayında olmamıza rağmen şu anda sıcaklık 17 derece. Kemaliye Taşyol'da söylediğim gibi bu yolu da bütün motosiklet sürücülerinin yapmasını öneriyorum. Buraları gelin, görün. Bu geçitten de geçin, geçerken de beni anın.